Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel ve çok kolay bir örgü projesi anlatacağım. Beraber çok basit ve şık bir çanta yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimi hemen gösteriyorum. Şöyle bir ipim var, görüyorsunuz. Kalınlığı bu şekilde. Yine şöyle göstereyim, bakın. Böyle bir ip. Bu şekilde detayları. Polyester iplerden bu tarz ya da makrome ipi de olur, fark etmiyor. İstediğiniz iple deneyebilirsiniz. Kalın olsun yeterli. Bakın böyle çanta sapım var. Ahşap çanta sapı için böyle yuvarlak halkaya ihtiyacımız var. Bu şekilde. Tığ numaram 5 milimetre. Ucu bu şekilde. Ve makasım var. Malzemelerim bu kadar. İsterseniz penye ip de kullanabilirsiniz. Ben şu pembe ipi kullanmayı düşünüyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Şu daire halkalarının etrafını örerek başlayalım. Çanta saplarımız bir hazır olsun. İlk önce bakın bu şekilde alıyorum. İçeriden tığ geçirip ilmeğimi çekiyorum. Ve yukarıda bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki görmüş olduğunuz ipi de bakın şöyle arkadan tutup bu şekilde tığ işi örerek kaybedeceğim. Evet, böyle bu şekilde yukarıdan sık iğne yaparak bütün etrafını örelim. Yukarıda sık iğne yapıyorum. Şuradaki ilmeğimizde, pardon, şu ipimizde şöyle azıcık çektirelim. Arada kayboluyor. Birazcık daha örüp kesebiliriz onu. Evet. Bu şekilde sık iğne yaparak elimizle de düzelterek bütün etrafını şöyle başa kadar örelim. Arkası da bu şekilde zaten. Şu ipi de burada kesebiliriz arkadaşlar. Hemen göstereyim keserken. Bakın böyle kestik, arada kayboldu. Evet, hemen yapıp geliyorum. 2 yuvarlak kulbu da örüyorum. Toplam 48 tane sık iğne yaptım. Buna da 48 tane sık iğne yaptım. Eşit olacak arkadaşlar. Şu kısımlarından tutmak için bu şekilde kullanacağız. Bu yüzden şöyle göstereyim. Bakın en son burada yapmıştım. Şimdi bu son yaptığım yerden itibaren arkadaşlar buradaki çekmiş olduğum 13 zincirimi diğer halkaya bağlıyorum. Burada tutma kısımlarından şuradan işaretlemiştik. Bu kısımda 26 adet sık iğne var. Bu kısımda da 22 adet var. Burası tutma yeri. Bu kısımda çantamızın torba olacak şekildeki olan kısmını yapacağımız yer. O yüzden şimdi hemen şöyle buradan başlayalım. Bakın şurayı unutmayın. Ben de unutmuyorum. Buradan bu şekilde tığımı geçirdim. Şöyle ipimi alta alıyorum. Bakın. Bu şekilde ilmeği çektim. Pardon, tığımı değiştireceğim. Evet. Bu şekilde ilmeği çektim. Evet, devam ediyorum. Birleştirmiş oldum. Şimdi örmeye devam edelim arkadaşlar. Burayı iyi izleyin. Bakın şu düz tarafı zincirimin her zaman sırt kısmından çalışacağız. Şöyle elimle döndürüyorum arka tarafına. Ve şuradaki birinci ilmekten giriyorum. Arka tarafından. Kaydırıyorum. 1. Hemen yanındakinden giriyorum. Kaydırıyorum. 2. 2 tane ilmek kaydırdıktan sonra bakın burası düz tarafı, şu arka tarafı. Diğer kalan ilmekleri tek kroşe olarak yapıyorum. Yani sık iğne olarak yapıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde.
Son 2 ilmek olana kadar bu işlemi yapıyorum. Evet. Son 3 kaldı. Bunu da sık iğne yani tek kroşe yaptım. Son 2 ilmeğim kaldı. Bunları arkadaşlar şöyle ilmek aldım, kaydırdım 1. İlmek aldım, kaydırdım 2. Sonrasında bakın sırada gelen şu ilmekten giriyorum ve ilmeğimi bu şekilde kaydırıyorum ve bir zincir çekiyorum. Başlangıçta 2 tane ilmeği kaydırdım. Sonda da 2 tane ilmek kaydırdım. Aradaki bu ilmekleri sık iğne yaptım. Toplam 13 adet burada ilmeğim oldu. Şimdi arkadaşlar arka tarafına dönüyorum. Ve burada hemen işaretleyiciyi aldım. Şöyle üstünden sayıyorum. Şöyle üstünü tutarak sayarsak daha kolay anlaşılır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmek saydım. 7. ilmeğin içinden işaretleyiciyi takıyorum. Yine solda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmek kalacak. Sağda ve solda 6 tane ilmek. Ortadaki 7. ilmeği de işaretleyici takıyoruz. Bu ikinci sıramızda arkadaki tek ilmekten girdim. 2, bakın 3, 4, başta da 2 tane vardı, toplam 6 oldu. Şimdi bu kısma geldik. Burada 3 tane yapıyorum. Aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Son 2 ilmeği de kaydırarak yapıyorum. 1 ve 2. Bakın bu şekilde tamamladık bu sıramızı da. Şimdi burayı iyi izleyin arkadaşlar. Tersindeyiz. Hemen bunu böyle çevirdim. İlmeği buraya attım ve sıradaki bakın şu halkadaki sırada gelen ilmeğin içinden giriyorum. İlmek alıp buradan bu şekilde çektiriyorum. Ve bu tarafa dönüyorum. Burayı iyi izleyin demiştim. Şimdi bu tarafta 3. sıramızı yapıyoruz. Yine aynı işlemler, sadece arttırmalarımıza dikkat edelim. Hemen şu ortada 3 tane sık iğne yapmıştık. Bakın şu kısımda. Onun tepesine işaretleyiciyi takıyorum. Bakın burası. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmeğim oldu burada. Pardon, yanlış söyledim. 7 tane ilmek oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek sağda, 7 ilmek solda ve ortada bir tane arttırma ilmeğim var. Ve bu şekilde 7, 7, 15 ilmek oldu. Şimdi yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle buradan giriyorum. İlk ilmekten kaydırdım 1. İkinciden giriyorum. Kaydırdım 2. Şimdi kalan ilmeklere sık iğne yapıyorum. Yani tek kroşe. 1, 2, 3, 4, 5. Başta da 2 tane vardı. 5, 6, 7 tane oldu. Şimdi ortaya geldik. Orta kısımda arka tek ilmekten girip buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 tane yaptım. Ve yine bu kısımda da 7 tane ilmeklerimi yapıyorum. 5 tanesini tek kroşe olarak yapıyorum. Son 2 tanesinde de ilmek kaydırma yöntemiyle yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Son 2 tane ilmeği de kaydıracağım.
Bu şekilde bir de şurada var 2 ve sıradaki ilmeğe halkamın üzerinden sabitliyorum. Bir zincir çekerek diğer tarafa döndüm. Bakın bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yine bu sıramızda da işaretleyicimizi takıyoruz. Şu ortadaki 3 ilmeğin ikincisine işaretliyorum. Her sırada ilmek sayımız artıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. Bu şekilde yukarıya doğru arttırıyoruz. Çok özür dilerim, 8 tane oldu arkadaşlar. 8 ilmek oldu. Bir önceki sırada 7 idi. Bir önceki sırada 6 idi. 6, 7, 8 oldu. Yine buraya kadar aynı işlemle öreceğiz. Yani uyguladığımız yöntem aynı. Sadece sayımız artacak ve bunu 8 sıra boyunca uygulayacağız arkadaşlar. Şöyle yine buradan kaydırdım 1 ilmek, kaydırdım 2. Şimdi sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 pardon 6 tane burada var. 6 tane buraya sık iğne yaptım. 2 tane de başta kaydırdığım vardı. Toplam 8 tane oldu. Orta kısma geldim. Aynı işlem yine arkadaki tek kalan ilmekten girip buraya 3 tane sık iğne yapalım. 3 tane yaptıktan sonra yine bu kısımdan sık iğne yaparak aşağı doğru iniyorum. 6 tane tek kroşe yapıyorum. 2 tane de kaydırmalı ilmek olarak örüyorum. Toplam 8 adet olacak. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi son 2 ilmek kala kaydırıyorum. Bakın. Bu şekilde 1. Şuradan giriyorum. İlmeğim küçülmüş. Evet 2. Bu şekilde arkadaşlar. Yine burada şöyle dönüyorum. Bakın bu şekilde dönüyorum. Böyle ördük. Böyle döndürüyorum. İlmeğimi bu tarafa atıp şöyle sıradaki ilmekten kaydırıyorum ve buradan çıkıyorum. Ve devam ediyorum. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde toplam 8 sıra örüp geliyorum. En son bıraktığım yerden itibaren 8 sıra daha üzerine örmüş bulundum. Şuradaki şeylerden sayacak olursak bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine şuradan da sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki sıra sayısıyla buradaki tabii ki aynı değil. Karşılıklı gidiş dönüş yaptığımız için şuradan sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Evet, şimdi bu şekilde bu aşamadan sonrasında devam ediyoruz. Şimdi toplamda buradaki ilmek sayısı, şuradaki ilmek sayısı toplam 29 adet olacak. Bakın buradaki ilmekleri bu şekilde topladığımızda 29 adet ilmeğimiz var arkadaşlar. Bakın şimdi kaldığım yerden itibaren şöyle düz tarafındayım. Çeviriyorum. Ters tarafına geçiriyorum. Ve hemen şöyle tığımı da değiştireyim. Evet, bu tığ ile daha rahat örüyorum. Şimdi 29 ilmek var demiştik. Bir sıra daha üzerine aynı şekilde düz bir şekilde örerek devam ediyorum. Yani 29 ilmekli olan bu son sıramın üzerine aynı sayıda bir sıra daha geçiyorum. İlk önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle ilk ilmeği bu şekilde kaydırıyorum. 1 2. Şimdi sonraki ilmekleri sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramın diğer ucuna kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Bu
sıra bir önceki sıranın tekrarı. Artırma yapmıyoruz. Aynı şekilde örüyoruz. Yani iki sıra aynı olacak. 29 ilmek yapmıştım bu sırada. Şimdiki sıramda da 29 ilmek olması gerekiyor. Bakın burada artırma yapmıyorum. İlmeklere birer birer batarak sol tarafa geçiyorum ve burayı da aynı şekilde örüyorum. Şöyle. Son 2 ilmek gelene kadar işlemi tekrar edelim. Evet, bakın. Son 2 ilmek kala kaydırma işlemi yapıyorum. 1, bakın şuradan 2 ve sırada gelen bu ilmeğin içinden giriyorum. Arkadan ilmek alıp kaydırdım ve bir tane zincir çekerek ters yüzünden düz yüzüne doğru geçmiş oldum. Böylece son 2 sıram 29 ilmek oldu. Şimdi bu tepede artı 1 ilmek arttıracağız arkadaşlar. Yani 29 iken şimdi 30 ilmekle devam ediyoruz. Şimdi buradaki 29 ilmeğimize artı 1 ilmek ekleyerek 30 yapacağız. Hemen şu tam orta kısmına işaretleyiciyi taktım. Burada bir tane artırma yapıyorum. Ve bu kısmı aynen başa kadar bu şekilde hiç bozmadan aynı şekilde örüyorum. Hemen devam edelim. 1, 2 kaydırdım. Kalanına sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi bakın buraya geldiğimiz zaman 2 tane yapacağım. 1, 2. Aynı yere 2 tane yaptım. Şimdi kalan kısmı da yine sık iğnemi yapıyorum. Evet, son 2 ilmeğe geldim. Burada da yine aynı şekilde kaydırma yapıyorum. Ve bu sıramdaki ilmek sayısını 30'a tamamladım. Sonrasında bakın şöyle sıradaki ilmekten girdim. Kaydırdım. Ve bir tane zincir çekip diğer tarafa döndüm. Elimde 30 tane ilmeğim var. Şöyle katladığım zaman 30 ilmeğim var. Bu sıramda buradaki 30 ilmeğin aynısını tekrar örüyorum ve bir önceki sıranın tekrarını yapıyorum. 30 ilmek olarak tekrar yapalım.
29. ilmeği kaydırdım ve 30. ilmeği de kaydırıp buradaki kısma bu şekilde sabitledim. Ve arkadan bir tane zincir çekerek düz yüzüne geldim. Burada şöyle yaptığımız zaman çanta yapacağımız için arkadaşlar yavaş yavaş çantamız oluşmaya başladı. Şimdi bu sırada şuraya bir tane fazla yapacağız. Yani artı 1 ekleyeceğiz. 31 ilmek olacak. Tam ortasını şöyle işaretliyorum. Oraya geldiğim zaman bir tane fazladan yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Görüyorsunuz. Aynı şekilde örmeye başlıyorum. Kaydırdım 1 2 sonrasında sık iğne yapıyorum. Bir önceki sıra 30 ilmekti. Bu sırada 31 ilmek olarak devam ediyoruz. 31 ilmek örüyorum. Şuraya kadar öreyim. Evet arkadaşlar, işaretleyicinin olduğu tepe kısma kadar geldim. Burada aynı noktaya 2 tane yapıyorum. 1 2 bu şekilde artırdım. Kalan kısmı aşağı doğru sık iğne yaparak iniyorum. Evet. Evet, saydım 28 tane olmuş. Bu da 29. ilmeği. 30'uncusunu şuraya batıyorum, kaydırdım. Ve 31. ilmeği de buradan alıyorum, kaydırıyorum. 31 tane oldu. Sonrasında bakın sırada gelen ilmekten giriyorum. Ve bu şekilde kaydırıp bir tane zincir çekiyorum. Şöyle size göstereyim. İlmeğim burada kalsın. Şöyle tutalım. Şimdi son sıramızda 31 ilmek yaptık. Son sıramızda 31 ilmek ördük ve şurada bir tane fazla yapmış olduk. Yani burada artırma yaptık. 30 artı 1 31 ilmek olarak devam ettik. Şimdi buraya kadar ördük. Son sıramızda 31 ilmek var. Şöyle size sayarak göstereceğim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane burada ilmek var. 8 tane ilmek olduğu için bu taraftan da 8 tane sayıyorum ve işaretliyorum. Bu kısımdan buraya kadar olan, işaretlediğim yere kadar olan kısma kadar 31 ilmek şeklinde hiç bozmadan sağdan sola, soldan sağa şeklinde örgümü devam ediyorum. Çanta şeklini alacağı için bu kısım çantamızın derinlik kısmı olacak. O yüzden tekrardan söylüyorum, burada 8 ilmek var. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek var. Buradan da sayıyorum. İyi bakın arkadaşlar. Bakın işaretleyici de sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın 8, hemen oraya işaretleyici takalım. Tığımı çıkarayım. Aynı şekilde aşağıdan da sayıyorum. 1, şöyle yakınlaştıralım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen 8.'sine taktım. Bakın böyle üst üste gelecek zaten bu. Bu şekilde. Şimdi buraya kadar dikişlerimizi, örgümüzü çoğalttık, büyüttük. Görmüş olduğunuz gibi büyüttük. Şimdi bu noktadan itibaren
çantamızın bu derinlik kısmında son satırı, son sırayı 31 ilmekle bırakmıştık. Buradan bu şekile kadar, bakın şöyle yapayım. Buradan buraya kadar şu mavi işaretleyicimin olduğu yere kadar, bu kısma kadar, elimle tuttuğum bu kısma kadar 31 ilmek olarak örgüyü aynen devam ettiriyorum. Bu kısma kadar büyütme işlemi yaptık. Son olarak 31 ilmekte bitirdik. Şurada 2 tane artırma yapmıştık. Şimdi buradan bu kısma kadar, bakın şu kısmı 31 ilmek olarak aynı şekilde örüyorum. Hiçbir şekilde arttırma ya da azaltma yapmıyorum. 31 ilmek olarak böyle örelim. Hem bu kısma kadar yapıyoruz. Bu kısımdan sonra şu kadarlık kısmı, yani bakın şuraya eşit olmuş oluyor. Sonrasında da burada küçültme işlemi yapacağız. Ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bu kısmı ben örmeye devam ediyorum. Birazını sizinle öreyim. Kalanını kamera arkasında devam edeceğim. Değişen hiçbir şey yok. Hiçbir sayı rakam değişmiyor. 31 ilmek olarak devam ediyoruz. İlmeğimi şöyle, ilk 2 ilmekler hep aynı. Kural aynı. Sonrasında sık iğne. Evet, 31 ilmek olarak tamamladık. Yine 31 ilmek örmeye devam ediyorum. İlk 2 sıraya dikkat ediyorum. Orada bakın kaydırma işlemi yapıyorduk. Sonrasında yine sık iğnelerle örmeye devam. Ta ki o işaretlediğim kısımlara gelene kadar. Ben şimdi bunu kamera arkasında devam edeceğim arkadaşlar. Aynen bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Şöyle çantamızı bu şekilde yaptığımız zaman zaten anlaşılıyor. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle yapalım. Tığımız burada. Bakın mavi işaretleyici ve pembe şu renkteki 2 işaretleyicinin olduğu yere kadar aynı işlemi yapıyoruz. Buradan buraya kadar büyütme işlemi yapmıştık. Şimdi size son gösterdiğim yerden itibaren 31 ilmek ile buraya kadar şu mavi işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyoruz. Burada da zaten 8 ilmek vardı. Bu son 8 ilmekte örgü çantamızı küçültme işlemini yapacağız. Yani burada büyütmüştük. Bunun tam tersini buraya uygulayacağız ve dengeleyeceğiz. Çantamızın bu boğum kısmı, boşluk kısmı, çukur kısmı oluşmuş olacak. Ben hemen şimdi kamera arkasında buraya kadar hiç bozmadan örüp geliyorum. Bu şekilde kamera arkasında söylediğim gibi
ördüm ve biterken bakın en son şuradaki işaretleyici yapmış olduğumuz kısımda bitiriyoruz. Zaten burada 8 tane sayarak burayı işaretlemiştik. Yine burada da işaretleme yapmıştık. Burada bitiriyorum. Yani şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Evet. En son buraya batıyorum. İlmek alıp kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. Evet, bu şekilde bu sıramı da tamamlıyorum. Evet, şu anda 31 ilmeğim var. Hemen ters diğer tarafına dönüyorum ve bu sıramı şöyle bir sıra öreceğim ve şu tam ortasını tekrar işaretliyorum. Buradaki gibi bakın, burada arttırma yapmıştık, giderek büyütmüştük. Şimdi burada küçülteceğiz ve bu taraf ile aynı eşit orantılı olması için şu anki yapacağımız işlemleri tekrarlıyoruz. Tam orta kısmına şöyle tuttuğum zaman bakın şuraya işaretleyiciyi taktım. Şimdi buraya kadar önce örüyorum. Örme kuralım aynı, 2 tane kaydırmalı yapıyorum. Sonrasında sık iğne yapıyorum. Buraya kadar sık iğne yapalım. Şimdi bakın, işaretleyicinin olduğu yere geldim. Burada çıkardım. Buradan bir tane alıyorum. Yanından da bir tane alıyorum. Üçünü birlikte topluyorum ve burada bir tane ilmek yapıyorum. Yani 2 ilmekten bir ilmek çıkarmış oldum. Devam ediyorum sık iğne yapmaya. Bunu buraya kadar örüyorum. Evet, son 2 tane ilmeğim kaldı. Onları da kaydırmalı olarak örüyorum. 1 ve 2. Şu ikincisine batmadı. Evet. Sonrasında buradaki ilmeğe batıp kaydırdım. Ve bir zincir çekip diğer tarafa döndüm çantanın. Bu şekilde döndük. Şimdi bu tarafta yine -2 çıkarma yapacağız. İlmek sayımızı azaltacağız. Şu an burada 29 ilmek var. Bu sıramızda 27 ilmeğe düşüreceğiz. Hemen tam orta kısmını işaretliyorum. Bakın bu şekilde büzdüğümüz zaman şu kısım oluyor. Orayı hemen işaretleyelim. Şöyle işaretleyelim kanca ile. Ve devam edelim aynı şekilde örmeye. 1 2 tane kaydırdım. Buradan 1 2 3 4. Ya saymaya da gerek yok aslında. Çünkü ortaya kadar bu şekilde ilerliyoruz. Evet, kancaya geldik. Kancayı çıkartıyorum. Ve bu kancanın olduğu yere ilmek alıyorum. 1, yanına 2 bakın. Hepsini topladım ve ilmek azalttım. Devam ediyorum yine. Sık iğne yaparak yanından ilmek alarak devam ediyorum ve toplam 27 tane ilmek olması gerekiyor. Şimdi ben bunu buraya kadar yapıp geliyorum. Sonuna kadar geldim. Şimdi burada yine ilmek kaydırıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi diğer tarafına döndüm. Şuradan arkadaşlar
Şimdi bu sıramızda da döndük. Yine eksi 2 ilmek azaltacağız. 27 ilmek vardı. Bu sıramızda şu tam ortadan, bakın şu kısımdan yine ilmek azaltıyoruz. Eksi 2, 25 ilmeğe düşürüyoruz. Şu orta kısmı bulayım. Her seferinde 2 ilmek azalta azalta örüyorum başa kadar. Bakın bu şekilde. Baş kısımlar aynı. Bu şekilde örüyorum. Şu ortası tekrar işaretleyeceğim. Evet. Şimdi ben bunu böyle öreyim. Şuraya kadar geleyim. Evet, ortaya geldim. Bakın tam ortaya geldim. Burada yine işaretleyiciyi çıkartıp 2 tane ilmek alıyorum. 1, 2, bakın. İkisini tek seferde topladım ve eksi 2 ilmek azalttım. Yani 2 tane ilmek azaldı. Ve burada 25 ilmek oldu. Normal bir şekilde devam ediyorum. Yanındakinden ilmek aldım. Sık iğne yaptım. Buraları normal örüyorum. Ta ki buraya gelene kadar hemen örelim. Arkadaşlar buraya sabitliyorum. Bakın sonuna kadar geldim. Sabitleyip bir tane zincir çekiyorum ve diğer tarafına dönüyorum. Yine burada da eksi 2 ilmek yapacağız. Burada 2 tane ilmeği birlikte toplayacağız. Bu şekilde her iki tarafında yaparak bu 8 sırayı böyle örüyoruz. Her sırada eksi 2 ilmek çıkıyoruz. Yani burada ilmek topluyoruz 2 tane ve ilmek azaltmış oluyoruz. Bu şekilde buraya kadar yapalım, gelelim. Tıpkı bakın burada arttırma yaptık ya. Bakın burada bunun tam tersini yapıyoruz. Buradaki arttırmanın tam tersini buraya yapıyoruz. Azaltmış oluyoruz. Hemen ben burayı da yapıp geliyorum. Bak, kamera arkasında 8 sırayı örüyorum. Arkadaşlar 8 sıra eksi 2 ilmek yaparak tıpkı burada çoğalttığım gibi burada da eksi 2 ilmekle 8 sıra boyunca örerek azalttım ve burada toplamda 13 ilmek oldu. 13 adet ilmeğim var şu anda. Başlangıç ve bitiş işaretlediğim kısımlara kadar geldim. Bakın en son şöyle buraya sabitledim, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şöyle dönüyorum ve bir sıra azaltma, eksiltme, çoğaltma yapmadan dümdüz burayı böyle 13 ilmeği örüyorum. Şöyle ilk 2 ilmek kaydırmalı olarak yapıyorduk. Sonrasında sık iğne yapıyoruz. Ve şu anda şu kısmı yapıyorum. Başlangıç kısmını eşitlemek için. Evet. Şimdi burayı hiç çoğaltma eksiltme yapmadan direkt düz bir şekilde örüyorum. Bu işaretleyicinin olduğu kısma sabitleyeceğim. Size de göstereyim. Pardon, bunu kaydırarak yapacaktım. Bakın son olarak bunu çıkartıyorum. Buraya sabitliyorum. Kaydırdım. Bir zincir çektim ve bu tarafa döndüm. Bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir sonraki bakın gelen sırayı işaretliyorum. Burası benim sıra başım. Artık çantamızı bitirdik. Bu kenar kısımlarının güzel durması için görüntüsünün güzel durması için bu kenar kısımlarına bir form veriyorum. Son bölümdeyiz. İşaretleyiciyi bir sonraki sıraya taktım demiştim. Şimdi bu kısımdan itibaren buraları, yani şöyle buradan tekrar başlangıç noktasına gelerek bu kısımları böyle dolduracağım arkadaşlar. Şimdi burayı normal düz olarak örüyorum. Arttırma, azaltma, eksiltme yapmıyorum. Dümdüz örelim. Evet. Şimdi başa kadar bu şekilde örüyorum. Bakın.
Şurada 2 tane ilmeğim vardı. O 2 ilmeği de kaydırıyorum. Şimdi bakın buradan itibaren bu şekilde kaydırdım bakın. Kaydırdım. Bu halkanın etrafını bu şekilde örüyorum. Kaydırdım. Bakın. Bu şekilde yaparak buranın daha güzel ve dolgun durmasını sağlıyoruz. Tekrar örelim. Söküldü. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi buraya kadar bunu örüp geliyorum. Bakın böyle bir görüntü oldu. Şimdi başa kadar yapmıştım. Tekrar bakın burada da şöyle kaydırıyorum. Ve burada sırayı normal bir şekilde örmeye devam ediyorum. Şöyle kaydırdım. Buraya bir tane sık iğne. Diğer tarafta yaptığım gibi aynı şekilde etrafını çantanın böyle örüyorum. Yani her iki tarafı da eşit yapmaya çalışıyorum. Evet. Son 2 sırayı şöyle kaydırarak örüyorduk. Kuralı devam ettirelim.